Sovyetler Birliği tarihinin en büyük hidrojen bombasını 30 Ekim 1961 tarihinde patlatması nükleer silahlanma yarışının bir sonunun olmadığının göstergesiydi. Silahsızlanmanın başlangıcı, dünyanın ilk kez nükleer bir felaketin eşiğinde olduğu 1962 Küba füze krizi olarak kabul edilir. Bunun nedeni, Sovyetler Birliği'ni acilen Küba'ya benzer füzeler yerleştirmeye teşvik eden Amerikan orta menzilli füzelerinin Türkiye'de konuşlandırılmasıydı. Karayip krizinin sonuçlarından biri, Batı'da nükleer silahsızlanmayı destekleyen güçlü bir halk hareketinin ortaya çıkmasıydı. Silahsızlanma sürecinin aynı zamanda ekonomik bir çağrışımı da vardı, nükleer cephaneliğin kurulması ülke ekonomisine çok büyük bir yük getirdi. Nükleer silahlanmanın kronolojisi çalışmamızın nükleer silahsızlanmanın başlangıcı bölümüne geçmeden önce, lütfen desteğinizi göstermek adına kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Şimdi ise videoya geçelim. ABD'nin 1959 yılında gerçekleşen Küba devrimine duyduğu rahatsızlık iki ülke arasında ilişkilerin gerilmesine neden oldu. 1961'de ABD'ye göçmüş olan Kübalı devrim karşıtları, ABD'nin desteğiyle Castro rejimini devirmek amacıyla Domuzlar Körfezi çıkarmasını gerçekleştirdi. 20 Nisan 1961'de çıkarma başarısızlıkla sonuçlandı. Süreçte Sovyetler Birliği ile Küba'nın yakınlaşması ve Sovyetler Birliği'nin Küba'ya nükleer başlıklı füze yerleştirmesiyle sonuçlandı. ABD casus uçağı tarafından keşfedilen füzeler sonucu Sovyetler Birliği ve ABD nükleer savaşın eşiğine geldi. 1961 yılında ABD de Türkiye'ye Jüpiter füzeleri yerleştirmiş bulunmaktaydı. Dönemin Sovyetler Birliği Başkanı Kruşçev, ABD'nin Türkiye'deki nükleer füzelerin kaldırılması halinde Küba'daki füzelerin de kaldırılacağını bildirdi. ABD ve Avrupa'da nükleer testlere karşı yapılan protestolarla birlikte Sovyetler Birliği'nin başkenti Moskova'da uzayda ve su altında nükleer denemelerin yasaklandığı bir antlaşma imzalandı. Çin, 16 Ekim 1964'te Sinkiang eyaletinde ilk atom bombası denemesini gerçekleştirdi. Birleşik Krallık, Sovyetler Birliği ve ABD 1 Temmuz 1968 tarihinde nükleer silahların yayılmasını önleme antlaşması imzaladı. Antlaşmaya göre nükleer silah sahibi devletler silahsızlanma konusunda yasal bir taahhütte bulunurken, nükleer silah sahibi olmayan devletler ise asla nükleer silah edinmemeyi kabul ediyorlardı. 1970 yılında yürürlüğe giren antlaşmanın altında 1986 yılına gelindiğinde 186 ülkeden fazla ülkenin imzası bulunuyordu. Hindistan, Rajasthan çölündeki Pokhran'da yeraltı nükleer testini gerçekleştirdi. ABD'nin New York şehrindeki Central Park'ta 1 milyon kişi nükleer silahlanmaya karşı toplandı. Gösteri, tarihin en büyük savaş karşıtı gösterisi olarak tarihe geçti. 6 Ağustos 1985'te Güney Pasifik Nükleer Serbest Bölge Antlaşması imzalandı. Antlaşma, bölgede nükleer silahların üretimini, yerleşimini ve testini yasakladı.
1985 yılının Ağustos ayında Sovyetler Birliği nükleer çalışmalarını askıya aldığını açıkladı. 30 Eylül 1986'da Sunday Times, İsrailli bir nükleer teknisyen tarafından sağlanan bilgileri yayımlayarak, İsrail'in sayısı 200'e varan nükleer silaha sahip olabileceğini belirtti. ...8 Aralık 1987'de Sovyetler Birliği Başkanı Mihail Gorbaçov ve ABD Başkanı Ronald Reagan, 300 ile 3400 mil arasında değişen tüm karatabanlı füzeleri ortadan kaldırmak için orta menzilli nükleer kuvvetler antlaşmasını imzaladı. Çin, 15 Mayıs 1995 tarihinde iki yeraltı denemesinin ilkini 1 kiloton güce sahip nükleer bomba ile gerçekleştirdi. Ağustos'un 11'inde dönemin ABD Başkanı Clinton, ABD'nin nükleer silah denemelerinin durdurulduğunu açıkladı. 1 Ekim 1995'te Fransa, Mercan Adaları'nda 20 kiloton gücünde bir deneme gerçekleştirdi. Haziran'da Ukrayna, Sovyetler Birliği'nden miras kalan son nükleer savaş başlığını Rusya'ya devrederek nükleer silahtan arındırılmış bir devlet haline geldi. 27 Kasım tarihinde ise Belarus, son nükleer füzesini Rusya'ya devretti. ...11 Mayıs'ta Hindistan, 24 yıl aradan sonra 3 adet yeraltı nükleer silah denemesi gerçekleştirdi. Pakistan ise 28 Mayıs ve 30 Mayıs tarihleri arasında Hindistan'ın denemelerine karşılık olarak 6 adet nükleer silah denemesi gerçekleştirdi. 2006 yılının 9 Ekim tarihinde Kuzey Kore hükümeti, başarılı bir nükleer deneme gerçekleştirildiğini açıkladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, yayımlanan raporunda İran'ın aktif bir şekilde nükleer silah geliştirmeye çalıştığını ilk defa açıkladı. 8 Nisan 2010'da dönemin Rusya Başkanı Dmitri Medvedev ve dönemin ABD Başkanı Barack Obama, stratejik nükleer füzelerin ve yerleşik savaş başlıklarının sayısını %50 oranında azaltan bir antlaşma imzaladı. ...12 Şubat 2013'te Kuzey Kore, bir yeraltı nükleer silah denemesi daha yaptıklarını bildirdi. Dünyada 13.000'in üzerinde nükleer silah bulunuyor. Statistan'ın Ocak 2021'de açıkladığı verilere göre, dünyada 13.080 adet nükleer savaş başlığı bulunuyor. 6.255 adetle en fazla nükleer silaha sahip olan ülke olan Rusya'yı, 5.550 adetle ABD takip ediyor. Rusya ve ABD'nin dışında Çin'in 350, Fransa'nın 290, Birleşik Krallığın 255, Pakistan'ın 165, Hindistan'ın 156, İsrail'in 90 ve Kuzey Kore'nin 40 adet nükleer silahı bulunuyor.
Böylelikle nükleer silahlanmanın kronolojisi konu başlığı adı altında hazırladığımız videonun sonuna geldik ve videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkür ederiz. Eğer bu tür çalışmaların devam etmemizi istiyor iseniz kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenenler veya beğenmeyenler neyi beğenip neyi beğenmediklerini yorum olarak belirtirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.